Bugün senin için sağladığın kaynaklara şöyle bir derinlemesine bakıyoruz. Konumuz Şeyh Said ve 1925 isyanı. Ama şunu baştan netleştirelim. Elimizdeki belgeler daha çok Şeyh Said'i Kürt ulusal mücadelesinde önemli bir figür olarak konumlandıran bir perspektif sunuyor. Bizim amacımız da sadece bu metinlerde ne anlatıldığını, hangi iddiaları olduğunu sana aktarmak. Hadi biraz deşelim bu konuyu, bakalım. Evet, başlamadan önce şeyi anlamak lazım, yani dönemin koşullarını. Yepyeni bir cumhuriyet kurulmuş, büyük değişimler var ve Kürt bölgelerinde de hissedilir bir gerilim söz konusu. Senin verdiğin kaynaklar da zaten Şeyh Said olayının hem dini hem de milliyetçi boyutları olan, yani bayağı katmanlı bir yapısı olduğunu gösteriyor. Peki, bu kaynaklarda Şeyh Said kim olarak anlatılıyor? Nasıl bir portre çiziliyor? Şöyle deniyor: 1865 ya da 66 doğumlu, Palu veya Hınıs kökenli. Önemli bir nokta Nakşibendi tarikatına mensup olması. Yani bölgedeki en güçlü dini akımlardan birinin içinde. Bu ona hem bir dini liderlik konumu veriyor hem de aşiretler üzerinde, ki o dönem aşiret yapısı çok baskın, ciddi bir etki alanı açıyor. Kaynaklar onu saygı duyulan bir Kürt Zaza figürü olarak tanımlıyor, evet. Anladım. Peki isyanın nedenleri? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Neden patlak veriyor bu olaylar? Şimdi bu metinlere baktığımızda birkaç ana sebep öne çıkıyor gibi. Birincisi Cumhuriyet'in laikleşme adımları, yani halifeliğin kaldırılması mesela. Bu kaynaklara göre dindar kesimler için büyük bir tepki noktası. Lerde sıkça vurgulanan Türkleştirme ve asimilasyon politikalarına yönelik endişeler. Bir de tabii mevcut dini otoritelerin ve o feodal yapıların korunması isteği var. İşte bu argümanlar incelediğimiz metinlerdeki Kürt milliyetçisi bakış açısının temelini oluşturuyor diyebiliriz. Yani kaynaklar diyor ki hem dini değerlere hem de ulusal kimliğe bir tehdit algısı var ve bu ikisi birleşiyor, öyle mi? Aynen öyle. Metinler bu iki unsuru, yani dini muhafazakarlığı ve Kürt milliyetçiliğini birbirinden pek de ayrılamaz şekilde sunuyor. Hani hangisi daha ağır basıyor o tartışılır belki, ama anlatıya göre ikisi bir araya gelip isyanı tetikliyor. Peki olaylar nasıl gelişiyor? Kaynaklar süreci nasıl aktarıyor? Her şey Şubat 1925'te Piran'da, yani bugünkü Dicle'de bir olayla başlıyor. Beklenenden daha erken patlak veriyor aslında. Sonra hızla yayılıyor Gence, ki burası ilginç bir detay. Belgelerde Kürdistan'ın geçici başkenti ilan edildiği yazıyor. Lice'ye, Hani'ye sıçrıyor. Hatta Diyarbakır kuşatılıyor ama o girişim başarısız oluyor. Hükümetin tepkisi nasıl peki? Tepki çok sert ve hızlı anlatılanlara göre. Hemen sıkı yönetim ilan ediliyor. Sonra o meşhur Takriri Sükun Kanunu çıkarılıyor. Evet, o çok tartışmalı bir kanun. Tabii hükümete olağanüstü yetkiler veriyor. Kaynaklar bunu doğrudan muhalefeti, yayınları, örgütlenmeleri bastırmaya yönelik bir adım olarak görüyor. Ve tabii istiklal mahkemeleri kuruluyor hemen. Bu mahkemeler de hızlı yargılamalarıyla biliniyor. Evet, bu belgelerdeki yoruma göre o dönem siyasi muhalifleri tasfiye etmek için bir araç işlevi görmüşler. Sonrası malum. Nisan 1925'te Şeyh Said yakalanıyor. Kaynaklarda kayınbiraderi binbaşı Kasım Ataç'ın ihbarıyla yakalandığı belirtiliyor. Doğru. Diyarbakır'daki Şark İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor ve 29 Haziran 1925'te 46 arkadaşıyla birlikte idam ediliyor. Bir de Said Nursi ile ilişkisi meselesi var. Kaynaklar bu konuda ne diyor? O da önemli bir nokta. Evet, anlatılanlara göre Şeyh Said isyan için Said Nursi'den destek istemiş ama Nursi, İşte Türk milleti İslam'ın bayraktarıdır, bu kardeş kavgası olur, hem silahlı mücadele İslami usule uymaz gibi gerekçelerle bu talebi reddetmiş. Bu kaynaklardaki yoruma göre Nursi'nin bu tavrı isyanın belki de beklediği o geniş dini desteği tam olarak bulamamasına yol açmış olabilir. Peki geride bıraktığı miras ve sembolizm, kaynaklar bu konuda ne diyor? Nasıl bir figür olarak kalıyor hafızalarda? Çok net bir şekilde Kürt ulusal hakları için canını feda eden bir kahraman, bir şehit olarak tanımlıyorlar. Özellikle idam sehpasındaki sözleri çok vurgulanıyor. İşte mücadelem Allah ve dinim, bazen milletim içindir. Ya da
torunlarım benim öcümü sizden alacaktır gibi rivayet edilen sözler. Evet, bu sözler sıkça aktarılır. Aynen, bunlar onun Kürt ulusal bilincindeki sembolik yeni güçlendirmiş ifadeler olarak görülüyor. Ama şu da ilginç, belgeler şunu da kabul ediyor. İsyan sırasında bütün Kürtler tek vücut değildi. Bazı aşiretler destekledi, bazıları tarafsız kaldı, hatta bazıları hükümetin yanında yer aldı. Bu da önemli bir detay tabii. Kesinlikle. İdam sehpasındaki veya öncesindeki sözleri ise evet çok dikkat çekici, farklı aktarımlar var ama ana fikir benzer. Mesela benim bu değersiz dallarda asılmama pervam yoktur, muhakkak ki mücadelem Allah ve dini içindir dediği aktarılıyor. Başka bir kaynakta benim bu haklı davam, torunlarım beni size iade edecektir şeklinde bir ifade var. Ya da biz Allah'ın emrine, Kürdün hakkına sahip çıkmak için şehit oluyoruz gibi. Bir de kendisine hükmü bildiren valiye söylediği rivayet edilen o meşhur söz var. Boynuzsuz keçinin ahını boynuzludan alırlar. Bu da sıkça tekrarlanır. Evet, bu söz çok biliniyor. Yine mahkemede veya sonrasında Kürdistan halkı hem dininden hem milletinden soyutlanmak isteniyor. Buna karşı kıyam ettik dediği de belgelerde geçiyor. Bu sözler ufak tefek farklılıklar olsa da hep aynı noktaya işaret ediyor gibi. Hem güçlü bir dini inanç hem de Kürt hakkı olarak tanımladığı bir dava. Bu ikisi iç içe geçmiş. Aynen öyle. Bu ifadeler kaynaklarda onun motivasyonunun nasıl hem dini hem de milli temellere dayandığını göstermek için kullanılıyor. Yani bu ikisi onun ve destekçileri için ayrılmaz bir bütün olarak sunuluyor. İsyanın bastırılması ise dediğiniz gibi oldukça sert, takriri sukun kanunu çıkarılıyor. Bu bir tür olağanüstü hal yasası gibi. Muhalefet genel olarak susturuluyor. Binlerce kişi sürgün ediliyor. Kaynaklar Kürtler arasında isyana farklı yaklaşımlar olsa da yani destekleyenler, tarafsız kalanlar hatta karşı çıkanlar olsa da yaşananların çok derin bir toplumsal travma yarattığını söylüyor. Ve bu olayların Kürt milliyetçi bakış açısına göre uzun vadede Kürt ulusal bilincini daha da pekiştirdiğini belirtiyorlar. Anlıyoruz, yani özetlemek gerekirse elimizdeki bu kaynaklar Şeyh Said isyanını, yeni kurulan Cumhuriyet'in politikalarına karşı bir tepki, Kürtlerin hem dini inançlarını hem de milli kimlik ve haklarını koruma çabası olarak resmediyor. Şeyh Said de bu anlatıda bir kahraman, bir şehit figürü. Evet, bu belgelerin bize sunduğu ana çerçeve, güçlü anlatı bu yönde. Tabii ki tarihteki her önemli olay gibi bu isyanın da farklı okumaları, yorumları mevcut. Bunu unutmamak lazım. Ancak incelediğimiz bu kaynaklar ısrarla isyanın temelinde Kürt kimliğine ve haklarına yönelik derin endişelerin yattığını, bu endişelerin de hem dini hem de milliyetçi boyutlar taşıdığını vurguluyor. Peki, sohbetimizi bitirirken size şunu soralım değerli dinleyiciler. Kaynakların bize sunduğu bu perspektifi, yani isyanın Kürt kimliğine ve haklarına yönelik adeta varoluşsal bir tehdit algısına bir tepki olarak ortaya çıktığı görüşünü anlamak, Cumhuriyet'in ilk yılları ve o dönemin kararlarının uzun vadedeki etkileri hakkındaki genel bakış açınızı sizce nasıl değiştirebilir veya derinleştirebilir? Belki de üzerine biraz düşünmeye değer bir soru.